Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde elmanız varsa mutlaka bu elmalık galeta tarifini deneyin. Evet, tarifimiz için 12 tane elma kullanıyorum. Yıkadım, kabuklarını soyuyorum. Evet, elmaları rendeleyelim. 3 tanesini de üzeri için ayıralım. Yarım su bardağı yıkanmış kuru üzüm. 1 su bardağı toz şeker ocağın üzerine alalım. Önce suyunu salıp daha sonra çekene kadar güzel bir şekilde pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi suyunu çekti, kavruldu. Üzerine 1 su bardağı dolusu çekilmiş cevizini ekliyorum ve birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, en son tarçın ekleyelim, karıştıralım. Altını kapatalım. Geniş bir tabağın içine alarak soğutmayı bırakalım. Evet, hamuru için 150 gram soğuk tereyağı, 1 paket vanilya, 2 tane yumurta, bir tanesinin beyazı, üzeri için 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri elimizle yoğurarak toparlayalım. 5,5-6 su bardağına yakın kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru o kadar güzel oluyor ki kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Un miktarını azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur yoğurmaya devam edelim. Evet, hamurumuzun kıvamı yeterli. 3 tane kenara ayırdığımız elmayı 4'e bölerek içindeki çekirdek kısımlarını çıkartarak hazırlayalım. Daha sonra çok ince olacak şekilde kabuklarıyla birlikte dilimlere ayıralım. Bir iki yemek kaşığı limon suyu, bolca tarçın, 2-3 yemek kaşığı da pudra şekeri ekleyelim. Elimizle harmanlayarak karıştıralım. Evet, elmalarımız artık hazır. Fırın kağıdını 4 eşit olacak şekilde kestim. 6 tanesini teze üzerine alıyorum. Hazırladığımız hamuru 6 eşit olacak şekilde portakal büyüklüğünde keserek bezelere ayıralım
ve kağıdın tam orta kısmına alalım. Alt kısmına bir poşet, üzerine de fırın kağıdı sererek kağıttan taşıyacak bir şekilde incelterek yuvarlak bir şekilde hamurumuzu açalım. Evet, bu büyüklük yeterli. Tam orta kısmına bolca elmalı harçtan yayalım. Kenarlarına elma dilimi dizelim videodaki gibi. Poşeti kaldırarak kenar kısımlarını dikkatlice katlayalım. Yumurta beyazı sürelim. File badem veya file fındık serpelim bolca. Son hamurumu da hızlıca hazırlıyorum. Dilerseniz elma yerine erik, şeftali, armut ya da daha farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Bolca fındık serpiyorum. Elmalı galettalarım hazır. Fırın telinin üzerine alıyorum. Kalanını da fırın tepsisine alıyorum. Fırınımı 155 dereceye önceden ısıtarak hazırladım. Evet, kontrollü bir şekilde ağır ağır pişirelim. Fırından çıkardım ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Evet, kenarlarına pudrajlı şekeri serpelim.
Orta kısmına dondurmayla ikram edebilirsiniz. Sıcakken muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle dilimlere kesiyorum. Hamuru kıyır kıyır, bol elmalı, muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.